WordPress'e yeni başladın ama binlerce eklentiler arasından hangisini kullanman gerektiğini bilmiyorsun. O zaman bu videoda sana kullanman gereken en önemli ve en popüler 5 eklentiyi kategorilerine göre farklı farklı anlatalım. Gel bakalım. Anlatacağım ilk eklenti tabii ki sayfa yapıcımız olacak. Bu da Elementor olacak. Elementor nedir? Elementor, burada Elementor yazıp gidelim. Zaten bende şu an yüklü olduğu için anlatmaya gerek yok. Elementor bizim sayfa yapıcımızdır. Elementor'le bu web sitelerimizi oluşturabiliriz. Siteleri nasıl oluşturuyoruz? Elementor, Brix, Gutenberg tarzı farklı sayfa yapıcılarımız var ama bunların arasındaki en popüler olanı tabii ki Elementor'dur. Elementor'un son güncellemeleriyle beraber kendi verileriyle iddiası şu ki şu anki web sitelerinin %13'ü, bakın %13'ü ciddi bir rakam, Elementor'le yapılmış ve her bir dakikada bir site Elementor'le yapılıyor diyorlar. O yüzden kullandığımız eklenti sayfalarımızı oluştururken, böyle sayfalarımızı yaparken oluşturduğumuz eklentimiz Elementor'dur. İkinci eklentimiz nedir? İkinci eklentim Yoast SEO olacak. Yoast SEO nedir? Eklentileri şuradan da gösterelim. Yoast SEO. Peki Yoast SEO nedir? Yoast SEO, birazcık sakin konuşalım, birazcık yavaş konuşalım. Budur. Buradaki eklentimdir. Bu ne işe yarar? Bizim SEO sitemizi SEO ile geliştirmemizi sağlayan bir araçtır. Bu da nasıldır? Meta açıklamaları, anahtar kelimeler, SEO başlıkları gibi. Şuradan detaylara da bakalım. Birçok imkan sunuyor. Tabii ki sadece bunlar değil. Bunlarla ilgili öngörüler veriyor, öneriler veriyor. Son yapay zeka güncellemeleriyle bayağı güzel içerikler oluşturuyorlar. Bu UA/SEO ile sitemizi geliştirebilme şansımıza sahibiz. Tabii ki premium'u çok daha fazla çok daha fazla ihtiyacımızı karşılıyor, ancak hiçbir işe yaramasa da sadece meta açıklaması, SEO başlığı, anahtar kelime gibi basit genel SEO'ları UA/SEO ile yapmamız gerekiyor. Bu artık kişisel bir tercih olmaktan çıkıp her sitede bu işleri, bu düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. UA/SEO ile de bunları yapabiliyoruz. Bir üçüncüsü neydi? Lightspeed'ti. Peki Lightspeed nedir? Gelelim tekrar buraya eklentiler ekleyip yazalım. Bunların hepsi bende yüklü olduğu için gözükmeyecek ama Lightspeed yazdım. Kullanacağımız eklenti de budur. Lightspeed'tir. Peki Lightspeed nedir? Adı üstünde speed'tir. Sitemizi hızlandıran, hemen paneline de gidelim bunun. Bu Lightspeed'in paneline de gidelim. Şunu kapattık. Bunu da beyaz açık renge çevirelim. Sitemizi hızlandıran, CSS kodlarını sıkıştıran, JavaScript kodlarını sıkıştıran ve site hızını arttıran önemli bir eklentidir. Ancak şunu da belirtmem gerekiyor ki Lightspeed her hostingde, her web sitesinde mükemmel çalışmıyor. Bu sorun bütün hız eklentilerinin ana sorunudur. Her sitede aynı şekilde çalışmaz. Bazı sitede Lightspeed iyi çalışır, bazı sitede başka bir eklenti daha iyi çalışabilir. Bazı sitede Lightspeed siteyi tamamen bozabilir. İmkanı var mıdır? Vardır. Bazı sitede ise mükemmel sonuçlar elde edebiliriz. Ancak en popüler olanı, en bilindik olanı Lightspeed'tir. Bakın burada benim kendi oluşturduğum bu portfolyo.erdinçbulat sitesinde de Lightspeed kullanıyorum ve hız skorlarına, page speed skorlarına bakalım. Mobilde 83 veriyor. Masa üstünde 97 veriyor. Tabii ki hız konusunda tek faktör eklenti yüklemek değildir. Siteyi nasıl oluşturduğuna göre de, sitedeki diğer birçok unsura göre de bu faktörler değişir. Ancak Lightspeed'in skorları bende şu an böyle. Tabii ki ben bir profesyonel olduğum için, bu işin içinde olduğum için daha iyi sonuçlar elde ettim. Ama sen bilmen gereken ilk eklenti budur hız konusunda. Solid Security bizim güvenlik eklentimiz olacak. Bu şurada. Security. Gel buraya. Heh. Bu da az önce anlattığım mantığın aynısı. Bu da farklı bir eklenti sadece. Sitemizi spamlardan, botlardan koruyan, saldırılardan koruyan bir güvenlik eklentisidir. Tabii ki bunları indirip şöyle sitemizi tarama imkanımız var. Sitemizdeki sorunları karşımıza çıkaracak pluginleri, temaları, direkt şifreleri ve diğer her şeyi tarayıp bize burada altta sorunları detaylı olarak veriyor. Buradaki önemli sorunları, bende de bayağı sorun çıktı ama bu temanın sorunları çok da önemli değil. Birkaç update ile bunları çözerim muhtemelen. Elimize veriyor bu bilgileri. Settingslerde, ayarlarda bunları daha katı savunmalar, daha veya yumuşak savunmalarda yapabiliriz ki önemli özelliklerden bir tanesi de iki faktörlü doğrulama imkanımız var. Burada Solid Security'de bunu da kullanıcılar kısmına gelip profilden alt tarafta, profile girdikten sonra burada açmadığım için Solid Security'deki iki faktörlü doğrulamayı açalım. Ondan sonrasında onu da bir göstereyim.
Burada login karşımdayım zaten. Bunu açtıktan sonra bir kaydedelim. Zaten kaydedildi. Kullanıcılar kısmına gelip profilde aşağı kaydırdığımız zaman burada iki faktörlü doğrulama ekranı geliyor. Bunu açtığımız vakit siteye iki faktörlü doğru gireceğiz. Önce WordPress panelimizdeki adımızla şifremize giriyoruz. Sonrasında belirlediğimiz ya e-mail ya da aplikasyon e, uygulamasıyla ikinci faktörü de giriyoruz. Bu şekilde sitemiz daha güvenlikli oluyor. Bu da Solid Security'nin bir özelliğiydi. Diğer bütün eklentilerin detaylarını bu arada kanalda bulabilirsin daha uzun videolarla. Sonuncu anlatacağım eklenti ise tamamen kendi oluşturduğum Erdo Image Optimizer olacak. Bu eklentiyi kendim oluşturdum, kendim yayınladım. Şu an ne zaman yayınlayacağım bu videoyu ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum ama muhtemelen yayınladığımda eklentiler arasında Erdo Image Optimizer olarak arattığında bulabileceksin. Bunu gönül rahatlığıyla anlatacağım. Niye? Çünkü ben yaptım. Ne sağlıyor bu bize biliyor musunuz? İki çok önemli kritik özelliğe sahibiz burada. Birincisi tek tıkla tüm görsellerimizi WebP'ye çevirme imkanımız var burada. İçerisinde 100 tane mi görselim var, 200 tane mi, 300 tane görsel olan bir sistem mi var? Hepsini tek tek WebP'ye çevirip boyutlarını düşürmek zorunda değilsin. Bunu tek tıkla tüm hepsini WebP'ye çevirme imkanımız var burada. Ayarlar kısmımızda bunu WebP yerine AVIF olarak da seçebilirsin. Bu tamamen kişiye göre değişir. Özelliklerimizden bir tanesi de Auto Convert Upload var. Bu nedir? Sen bir görseli yüklediğinde sonrasında gidip WebP'ye çevirmekle de uğraşmıyorsun. Bu özelliği açtığın zaman görselin yüklenirken WebP'ye dönüşüyor ve WebP olarak boyut düşürülmüş olarak siteye yükleniyor. Sonrasında bunun kalitesini yüzde olarak da değiştirebiliyorsun. Standart olarak 80 geliyor. Çünkü en iyi kaliteyi, en iyi sonucu veren %80 olarak bıraktık. En önemli ikinci özelliğim ise yüklediğin görsellerin tüm SEO ayarlarını tek alanda yapabiliyorsun. Sen buraya bir adet görsel yükledin bu şekilde. Buradan dosya adını, alt metnini ve resmin başlığını değiştirebiliyorsun. Sonrasında resmin boyutlarını yani en boyutlarını değiştirme imkanım var. Ve bir özellikle burada son iki özellikte dosyanın adını söylüyor. Pardon, uzantısını söylüyor sana. Eğer ki PNG veya JPEG dosyaları ise burada uyarı veriyor ve bunu şurada bir tane gösterelim. Burada mesela bir JPEG dosyası ise burada uyarı veriyor ve Convert to WebP deyip bu görseli WebP'ye çevirebiliyoruz. Görseli çevirdiğimizde de buradaki kazandığımız alanı burada karşımıza çıkarıyor. En altta da dosyanın boyutunu söylüyor. Dosyalarımız boyutu 250 kilobaytın altında olması gerekiyor ki hız için çok önemli bu. Bu görselleri de 3 kategoride listeliyorlar. Zayıf, orta ve optimize olarak 3 alanda bu görseller listeleniyor. Bir de kullanılmayan alanlar var. Bu kullanılmayan görsellerimizde tek bir alanda toplanıp kullanmadığın görselleri burada silme imkanım var. Buraya gelip delete tüm görseli sil deyip tüm görselini silme şansım var. Tabii ki bu mükemmel çalışmıyor. Bazı görseller bazı alanlarda çalışabiliyor çünkü çok fazla site yapıcısı var ve bunları hepsini ayırt etmek zor oluyor. Bu yüzden mükemmel çalışmıyor. Çok emin olduğunda iki kere üç kere bunları kontrol ettikten sonra burada çok eminsen buraya delete yazdıktan sonra sana bunu tabii büyük harflerle delete yazdıktan sonra bu görselleri silme imkanın da var. Bu şekilde bir eklenti geliştirdik. Bunun detaylarını sonrasında daha fazla açıklayacağım. Çünkü henüz yayınlanmadı. Bir yayınlansın bakalım konuşacağız bunları. Bugünkü video bu kadardı. Öğrenmen gereken, bilmen gereken videolar, eklentiler bu kadardı. Videoya like attın, beğeni attın, abone oldun. Sonraki videoda görüştük.